Welcome to Derry'nin birinci sezon finali, önceki bölümlerin hepsinden daha büyük, daha iddialı ve daha aksiyon dolu. Bu hem iyi hem de kötü anlamda geçerli. Bu final bölümü, John Carpenter'ın The Fog filmine çok benziyor. Korkunç bir istila, kalın bir sis tabakası altında kasabayı kasıp kavuruyor. Bu topyekün doğaüstü saldırı, görüntü yönetmenleri ve yapım tasarımcıları tarafından hayata geçirilen gerçekten ürkütücü görüntülere zemin hazırlıyor. Kan içinde bir sütçü kapı aralığında ölü yatıyor, Dick Halloran hala zombi askerler tarafından rahatsız ediliyor, Pennywise tıpkı sihirli flütçü gibi müzik eşliğinde uzun bir sıra halinde yüzen çocukları sisin içinden geçiriyor. Sis, her dış mekan çekimine rahatsız edici bir hava katıyor. Odaktaki karakterler sis perdesinin arkasında silüet halinde görünüyor ve çevreleri korkutucu bir şekilde gizlenmiş durumda. Bu yüzden etraflarında ne olduğunu bilmiyoruz. Welcome to Derry, Final bölümünün aşırı görselliğe odaklanmasıyla insani yönünün bir kısmını kaybediyor. Bu sezon finali gerçekten doruk noktasına ulaşmış ve kesin bir son gibi hissettiriyor. Ancak aynı zamanda Stranger Things'e en çok benzeyen bölüm de bu. Stranger Things, Stephen King'in orijinal It romanından büyük ölçüde etkilenmişti. Ancak ironik bir şekilde Welcome to Derry bu hikayeyi televizyona uyarlarken Stranger Things'ten birçok ipucu aldı. Son birkaç haftadır Stranger Things'le bazı yadsınamaz paralellikler vardı. Ancak final bölümü, Stranger Things'in kendi final bölümlerinin can sıkıcı, aşırıya kaçmış klişelerine doğrudan dalıyor. Pennywise, kasabaya büyük çaplı bir istila başlattığında tüm çocuklar karşı koymak için güçlerini birleştirir. Kaynaklarını bir araya getirirler, bir eylem planı oluştururlar ve tıpkı Mike, Eleven ve çetesinin yapacağı gibi canavarı öldürmek için yola koyulurlar. Stranger Things, atmosferik bir hayalet hikayesinden ziyade aksiyon dolu bir Marvel gişe rekorları filmine benzediğinde tökezliyor. Ve Welcome to Derry'nin finalindeki sorun da bu. Kasabayı kaplayan sis harika bir görsel unsur. Ancak aynı zamanda yüksek riskli Avengers seviyesinde bir tehdit de ortaya koyuyor. Büyülü hançer bir sonsuzluk taşı gibi, Pennywise da Thanos gibi olabilir. Önceki tüm bölümlerde olduğu gibi, Welcome to Derry'nin final bölümü de karakterlere odaklandığında en iyi şekilde işliyor. Leroy'un oğlunun hayatından endişe etmesi, Ronnie ve Marge'ın Lily'yi hala onlara güvenebileceğine ikna etmeye çalışması. Bu anlar, askeri bir infaz mangalının Pennywise'ın vagonunu kurşunladığı veya herkesin parlayan MacGuffin için kavga ettiği anlardan çok daha kişisel hissettiriyor. Bu bölüm, Marge'ın Richie Tozier'ın annesi olduğu teorisini doğruluyor. Ortaya çıkış şekli biraz zorlama olsa da, Marge'ın oğluna kara noktada onu kurtaran çocuğun adını vereceğini kesin olarak bilmek iç ısıtıcı. Overlook Oteli'nin gelecekteki baş aşçısının olay örgüsü gereği korunduğunu bilmemle rağmen, Hallorann'ın hizmet tabancasını ağzına götürmesi beni yine de dehşete düşürdü. Bu, Chris Chalk'ın güçlü performansının bir kanıtı. Gerçekten de pes etmiş ve tetiği çekecekmiş gibi görünüyordu. Halloran ancak Leroy'un onun Will'i hedef aldığını söylemesiyle yardım etmek için kalmaya karar veriyor. Bu onu The Shining'de Danny Torrance'ı kurtarmak için Overlook'a geri dönmeye itecek hassas nokta. Welcome to Derry'nin Final Battle bölümü, dizinin CGI sorununu daha da derinden ele alıyor. Welcome to Derry'nin en büyük gücü, korku hikayesine iyi işlenmiş insani karakterler katabilme yeteneğiydi. Ancak bu son bölüm, gösterişe çok fazla odaklandığı için bu insani yönün bir kısmını kaybediyor. Ancak saf bir aksiyon gösterisi olarak bile biraz hayal kırıklığı yaratıyor. Sihirli hançer hakkındaki gereksiz yere karmaşık açıklamalar ivmeyi durduruyor ve Pennywise'la son yüzleşme dizinin CGI sorununu daha da kötüleştiriyor. Sisle kaplı, ıssız bir çevrenin bulunduğu donmuş bir gölde geçiyor, her şey sanki The Volume'la çekilmiş gibi görünüyor. Geçen hafta kara noktadaki yangınla mükemmel bir şekilde kurgulanmış bir sahne sunmasının ardından bu son savaş dağınık ve odaklanmamış hissettiriyor. Ancak genel olarak Welcome to Derry, seriye heyecan verici yeni bir katkı ve şüphesiz destansı bir korku destanının umut vadeden ilk bölümü oldu.